Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarladığım Barbie bebek kapüşonlu panço yapımını ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle pançomu tanıtayım. Bakın, belerin şeklinde alt kısmı, bağcıklı, kapüşonumuz da bu şekilde. Açtığımız zaman bakın çok cici duruyor arkadaşlar. Bebeğimize çok yakıştı. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Yapımında kullandığım ipim Alize Diva. Yine Alize Diva ipliği öreceğim. 100 gram ağırlığında, 350 metre uzunluğunda. Kullandığım tığım 2 numara 1.75 milim. Yayınıma başlamadan önce unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelikler ücretsizdir. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, pançomuzun yapımına başlıyoruz. Öncelikle buradan başlayıp alt bölümünü örüyoruz. Daha sonra kapüşonunu örüyoruz. İpimi düğümlüyorum. 31 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi bir tık büyük örelim. Bakın bu şekilde bir tık büyük örelim arkadaşlar. ...31 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. İlk zincir kanadını atlıyorum. İkinci zincirimin kanadından ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Tekli trabzan yaptım. Tekrar tığıma ipimi aldım. Sıradaki zincir kanadından ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Tekli trabzan yaptım. Zincirimizin sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Zincirimin sonuna geldim. Birinci sıramızda tekli trabzan yaptık. Sıramızda 29 tane tekli trabzanımız oldu. 3 tane zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda ikili trabzan örüyoruz. Tığıma ipimi aldım. Hemen dibindeki tekli trabzanımızın tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya iki tane ikili trabzan örüyorum. Sütaş ördüm. İpimi aldım. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki tekli trabzanımın tepe boşluğuna bir tane tek ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden bir atlıyorum. Bir ileri tek noktaya, aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzanım yaptım. Bir zincir, aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sütaş ördüm. Bakın arkadaşlar. İpimi aldım. Bir atıyorum. Bir ileri. Bir tane ikili trabzan. Zincir çekmeden bir atlıyorum. Bir ileri sütaş yapıyoruz. İki tane ikili trabzan. Bir zincir. Aynı noktaya iki tane ikili trabzan. İkinci sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramın sonuna geldim. Son taşımı örüyorum. Bakın 8 tane taş ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aralarında tek tek ikili trabzanlarımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Bakın ikili trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaptım. Sıradaki ikili trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. İkinci kaydırmamı yaptım. Sıradaki boşluk, bakın arkadaşlar, boşluktan ilmeğimi aldım. Kaydırma yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Sıramızda üçlü trabzan öreceğiz. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Hemen son kaydırma yaptığım noktaya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3. 2 defa doluyorum.
Aynı noktadan ilmeğimi alıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. Zincirimizle birlikte 3 tane üçlü trabzan olarak sayıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane üçlü trabzanım yaptım. Böylece su taşı ördüm. Zincir çekmeden tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bakın aralarda tek olarak ikili trabzan örmüştüm. İkili trabzanlarımızın tepe boşluğuna çift üçlü trabzan örüyorum. Çift ördüm. Tekrar buradaki üst taşımızın orta kısmına üçlü 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane ördüm. Bir zincir, aynı noktaya tekrar 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Su taşımı ördüm. Bakın arkadaşlar, su taşımızın üzerine üçlü trabzan örüyoruz. 3 tane örüyoruz. Bir zincir, 3 tane örüyoruz. Aradaki ikili trabzanımızın tepe boşluğuna bu şekilde çift üçlü trabzan örüyoruz. Üçüncü sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Üçüncü sıramın sonuna yaklaştım. Son taşımı örüyorum. Üçlü trabzanlarımızı uzun yapalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde uzun uzun yapalım. Örgümüz yumuşak olsun. Evet, üçüncü sıramı tamamladım. Bakın artırma yaptık. Çift olarak aralarında üçlü trabzanlarımı ördüm. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Dördüncü sıramızı örüyoruz. 4 defa kaydırma yapıyoruz. Bakın bir tane kaydırma, ikinci kaydırmam, üçüncü kaydırmam. 3 tane üçlü trabzanımın tepe boşluğundan kaydırma yaptım. Orta boşluktan ilmeğimi alıyorum. Dördüncü kaydırmamı yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Dördüncü sıramızın başındayız arkadaşlar. Tığıma 2 defa ipimi doladım. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Zincirimizle birlikte 3 tane sayıyoruz. Bir zincir, tekrar aynı noktaya 3 tane üçlü trabzan. Bakın arkadaşlar, uzun uzun örüyorum. Bakın bu şekilde. Şu taşımı ördüm. 2 defa doladım. Bakın çift üçlü trabzanımız. İlk trabzanımızın tepe boşluğuna çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Çift ördüm. Sıradaki trabzanımızın tepe boşluğuna tek örüyorum. Tek üçlü trabzan. 2 defa doluyorum. Tekrar su taş örüyorum. Evet, su taşımı ördüm. Yine bakın çift olan üçlü trabzanımızın ilk tepesine çift örüyoruz. İkincisine tek örüyoruz. Böylece sıramızda artırma yapıyoruz. Üçlü trabzanımız 3 tane oluyor arkadaşlar. Dördüncü sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, dördüncü sıramın sonuna geldim. Sıramızdaki aradaki trabzanlarımız 3'e çıktı. Bir zincir çekiyorum. Beşinci sırama geçiyorum. 4 defa kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, son olarak
Ortadaki boşluktan ilmeğimi aldım. Dördüncü kaydırmamı yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan örüyoruz. Sütaş örüyoruz. 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Trabzanlarımızı uzun yapalım. Pançomuz kısa olmasın arkadaşlar. 2 tane ördüm. Bir zincir çektim. Aynı noktaya 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Sütaşımı ördüm. Yine üçlü trabzan örüyoruz. İlk olarak çift örüyoruz. Daha sonraki 2 tane trabzanımızın tepe boşluklarına tek tek örüyoruz. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Tek tek örüyorum. Bakın 2 tane tek tek örüyorum. Yine sütaş örüyorum. Sütaşımı ördüm. Tekrar çift örüyorum arkadaşlar, bakın. Artırma yapıyorum. Çift ördüm. 2 tane tek tek örüyorum. Alttaki sırada 3 taneydi. Üstteki sıramızda 4 tane oldu. 5. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 6. sıramızda yine ilk olarak çift örüyoruz. Daha sonra tek tek örüyoruz. 7. sıramıza geçiyoruz. Yine ilk olarak çift örüyoruz. Diğerlerini tek tek örüyoruz. 5, 6 ve 7. sıramızda artırmalarımızı yapalım. Sıralarımızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 7. sıramın sonuna geldim. Bakın sıramızda aradaki trabzanımız 6 tane oldu. Bir zincir çektim, dönüyorum. 4 tane kaydırma yapıyorum. Dört tane zincir çekip su taşı yapıyoruz. Su taşımızı yapıyoruz. Tek tek örüyoruz arkadaşlar. Artırma yapmadan örüyoruz. 8 ve 9. sıramızda artırma yapmıyoruz arkadaşlar. 2 sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 8 ve 9. sıramda artırma yapmadan ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın 6 tane 8. sıramda, 6 tane 9. sıramda artırma yapmadım. Bir zincir çekiyorum. 10. sırama geçiyorum. 4 tane kaydırma yapıp bir tane su taşı örüyorum. Evet, su taşımı ördüm. Sıramızda artırma yapıyoruz. 10. sıramızdayız. İlk olarak çift örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane tek örüyorum. Yine artırma yapıyoruz. Bakın 7 tane üçlü trabzan oldu. 2, 4, 6, 7. Sütaş örüyorum. Yine burada artırma yapıyoruz. 5 tane tek örüyoruz. Başlangıçta çift örüyorum. 5 tane tek örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım.
Evet arkadaşlar, 10. sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Bakın, örgümüzü bu şekilde çekerseniz açılıyor arkadaşlar. 10. sıramızda artırma yaptık. Bakın, çift 5 tane tek, yani 7 tane tek tek örmüş oldum. Dönüyorum ve 4 tane kaydırma yapıyorum, su taşı yapıyorum. Artırma yapmadan örüyoruz arkadaşlar. 11 ve 12. sıramızda artırma yapmıyoruz. Bir zincir çektim, 4 tane kaydırma yapıyorum. Bir su taşı örüyorum. Bakın, buradaki noktalara tek tek örüyoruz. 11 ve 12. sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 11 ve 12. sıramızda artırma yapmadan ördüm. Bakın, bu şekilde 7 tane tek tek üçlü trabzanlarımı ördüm. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yeşil pançomda 13. sıramda tekli trabzanla örgümü bitirmiştim. Bu pançomda bir sıra fazla öreceğim arkadaşlar. Yine artırma yapacağım. 4 defa kaydırmamı yapıyorum. Su taşımı örüyorum. On üçüncü sıramdayım. İlk olarak çift örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tek örüyorum. Tek tek örüyorum. Sekiz tane üçlü trabzanımı ördüm. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Bir su taşı ilk olarak çift örüyoruz. 6 tane tek örüyoruz. Böylece artırmamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 13. sıramın sonuna geldim. Su taşımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Bakın, sıramızın sonunda 8 tane oldu. 2, 4, 6, 8. 8 tane üçlü trabzanımız. Son sıramızı öreceğiz. Son sıramızda tekli trabzan örüyoruz. İpimi aldım. Hemen ilk trabzanımın tepe boşluğuna bakın, 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Tekli trabzan. Sıradaki trabzan tepe boşluğuna bir tekli trabzan. Sıradaki trabzanımızın tepe boşluğuna bir tekli trabzan. Ortadaki boşluğa 3 tane örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bakın, su taşımızın kenarındaki buradaki trabzanlarımızın tepe boşluklarına birer tane örüyoruz. Buradaki boşluğa kadar ilerliyoruz. Tek tek bütün trabzanlarımın tepe boşluklarına birer tane tekli trabzan ördüm. Bakın, bu şekilde
Süs taşımızın orta boşluğuna 3 tane örüyorum. 3 tane ördüm. Yine bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bakın, trabzanlarımızın tepe boşluklarına birer tane örüyoruz. Ortadaki boşluğa 3 tane. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, son süs taşımın orta kısmındayım. 3 tane örüyorum. Ve buradaki son olarak trabzanımın tepe boşluğuna tek tek örüyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. İpimizi bir miktar uzun bırakalım. Bakın, bu şekilde daha kolay gizleyebilmemiz için. Örgümüzü bu şekilde elimizle düzeltelim arkadaşlar. Bakın. Buradaki ipimi gizleyeceğim arkadaşlar. Bakın, önceden iğnemi örgülerimin arasından takıyorum. Evet, iğnemi taktım. İğnemi, ipimi takıyorum. İğnemi çekiyorum. İpinizi bu şekilde kolayca gizleyebilirsiniz. Pançomuzun yapımını tamamladık arkadaşlar. Kapşonumuzu yapalım. Evet arkadaşlar, pançomuzun alt bölümünü ördük. Kapüşonunu öreceğiz. Fark etmez, herhangi bir uç kısımdan başlayabilirsiniz. Ben buradan başlıyorum. Bakın, ilk olarak tekli trabzan örmüştüm. Tekli trabzanımızın bakın içinden buradaki noktaya tığımı battım. Buradan ipimi alıyorum. Sabitliyorum. Sabitlediğim bir tane zincir çektim. Tığımı, ipimi aldım. Sabitlediğim noktaya bir tane tekli trabzan örüyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Sıradaki tekli trabzanımızın tekrar ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Bu arada iplerimizi örgümüzün arasında gizleyelim. Bakın, tığıma ipimi aldım. Tekli trabzanlarımızın ara boşluğunda ilmeğimi aldım. Tekli trabzanımı ördüm. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. Sıramda 29 tane tekli trabzanımız oldu arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda yine tekli trabzan örüyoruz. Sabit örüyoruz. İkinci sıramızda eksiltme, artırma yapmadan ördüm. Tekli trabzan ördüm. Sıramın sonuna geldim. 3 zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramızda ikili trabzan örüyoruz. 7 tane tek tek ikili trabzan örüyorum. Yedi tane tek tek ikili trabzan ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Çift ördüm. Sıramızda bu şekilde 7 tek bir çift olarak ilerleyelim. Evet arkadaşlar, 3. sıramın sonuna geldim. 3. sıramızda 7 tek bir çift ördük. Sıramda 3 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 32 tane ikili trabzanımız oldu.
3 tane zincir çekiyorum. Dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sıramızla birlikte 12. sıramızda dahil 9 sıra sabit örüyoruz. Eksiltme, artırma yapmadan 9 sıramızı tamamlayalım. Dokuz sıra sabit ördüm. 12. sıramın sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, örgümüz bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. İpimizi uzun keselim. Dikişte kullanacağız. İpimi iğneme takıyorum. Evet arkadaşlar, ipimi iğneme taktım. İstediğiniz yön ilk kısımda kalacak. Bakın ben bu tarafı tercih ediyorum. Örgümüz dönüşümlü olduğu için istediğiniz yönde düz yönlü iç kısımda yapın. Bakın buradan örgümü birleştirdim. Örgülerimizin tepe boşluğundan öncelikle uç kısımdan örgümü dikmeye başlıyorum. Bakın arkadaşlar, örgülerimizin tepe boşluğuna buralardan birer defa ipimizi buralardan geçirelim. Kasmadan, sıkmadan dikelim. Evet arkadaşlar, dikişimi tamamladım. İpimizi bakın dikiş yaptığımız yerlerden bu şekilde gizleyelim. Bakın bu şekilde. Kapüşonumuzun kenar süslemesini yapacağız. Düz yönünü çevirdim. Birinci sıramızda tekli trabzan örmüştük. İkinci sıramızda ikili trabzan olarak su taşı örmüştük. Su taşımın kenarına. Bakın buradan ipimi sabitliyorum. Sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, iki tane tekli trabzanımızın birleştiği nokta, tekli trabzanla ikili trabzanımızın birleştiği nokta. Buradan ilmeğimi alıyorum. Hatta tam birleşme noktasından alıyorum arkadaşlar. Bakın buradan ilmeğimi aldım. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Çift ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Su taşı yapıyoruz. Su taşımı ördüm. İpimi aldım. Bakın tekrar birleşme noktası atlıyorum. Bir sonraki ikili trabzanlarımızın birleştiği nokta. Buraya çift ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir, aynı noktaya çift ikili trabzan. Bakın birleşme noktası, sıradaki ikili trabzanlarımızın birleşme noktası, bir sonraki. Yine buraya çift ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir, aynı noktaya çift ikili trabzan. Bu şekilde ilerliyoruz. Buraya kadar şu taşlarımızı örüyoruz.
Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son su taşımı yapıyorum. Son su taşımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın ikili trabzandan su taşı örmüştük. Hemen köşesine kaydırma tekniği yaptım. Bir zincir, ipimi bir miktar uzun kesiyorum. Daha kolay saklayabilmek için. Hemen sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane su taşı yaptım. İplerimizi iğnemizle gizleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son bir işimiz kaldı. Bulgu ip yapacağız. Ben hazırladım. Nasıl yaptığımı kısaca sizlere anlatayım. 2 metre 50 santim uzunluğunda ipimi kestim. Uçlarını birleştirdim. Bu şekilde tutuyoruz, bırakmıyoruz. Diğer ucundan tığ veya kalemle bu şekilde iyice burgu haline getirin. İyice burgu haline getirdikten sonra 4 ucu birden, bakın 4 uç oluyor arkadaşlar. Düğümleyin ve bebeğimizin pançosuna takalım. Hazırlamış olduğum ipimi, bakın düğümlü tarafı, diğer ucu düğümsüz. Pançomuzun başlangıcında ikili trabzandan ördüğümüz bakın su taşımız. İlk olarak tekli trabzan örmüştüm. Bir sonrası su taşı örmüştüm. Su taşımızın ortası, bakın buradan kenarından bir tık kalıntıyla daha kolay çekebilirsiniz. Buradan ipimi çekiyorum. Bakın bir atlıyorum, bir ilerisinden ipimi çekiyorum. Bir atlıyorum, bir ilerisinden bakın tığımı taktım, ipimi çekiyorum. Bu şekilde buraya kadar iplerimizi takalım. Evet arkadaşlar, pançomuzun yapımı bitti. Bebeğimizi giydirin. Evet arkadaşlar, kapüşonlu pançomuzun yapımı bitti. Bebeğime giydirdim. Gördüğünüz gibi çok yakıştı. Prenses gibi oldu arkadaşlar. Yeşil pançomdan bir sıra fazla ördüm. Yeşil pançomuz da bu şekilde. Bu modeli çocuklarınız için örebilirsiniz, kendiniz için örebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yorum yazmak istemiyorsanız bir emoji, bir çiçek bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.